Herkese merhabalar. Fatışör kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte bir bere öreceğiz. Çok da kolay bir bere. Ama çok da güzel duruyor. Gördüğünüz gibi resimlerde de gördünüz. Bu yani son zamanların bayağı bir popüler beresi. Gençlerimizde çok moda oldu. Hatta bu 90'larda yani benim kızımın bana anlattığına göre 90'ların Japon modasıymış. Şimdi bu videomuzda inşallah Allah nasip ederse bu videomuzu öreceğiz. Bitireceğiz arkadaşlar. Böyle kedi kulağı gibi duruyor. Zaten burası takıldığında kedi kulakları gibi duruyor. Yani böyle düz durduğuna bakmayın. Kafaya takıldığında gerçekten çok güzel, çok hoş duruyor. Bunu da zaten her zaman söylüyorum. Genelde kızıma yapıyorum. Bunu da kızıma yaptım. Şimdi bunu ben siyah gri yaptım. Arkadaşlar bir diğerini siyah ve krem olarak yapacağım. Bir de bu şekilde deneyelim. Nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Ben tığımı hazırlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar ilk sıramızı siyahla yapacağız. Şimdi ben kızımın kafasını tam ölçtüm. Ona göre ölçtüğümde 120 ilmek, 120 zincir olarak başladım. Siz de artık kime yapıyorsanız, kendinize mi yapıyorsunuz veya bir başkasına mı kafasını ölçerek yapın. Şimdi arkadaşlar bu uç kısmı şöyle başlayayım. Şöyle bir diyeyim. Şimdi o kadar bol olarak öreceğiz ki yani böyle tığı böyle o kadar nasıl diyeyim ben size, kuş gibi tutun. Yani çok hafif bir şekilde tutun. Yani bu şekilde sıkmayın zincirleri. Şu şekilde arkadaşlar. Böyle hemen ucundan bol bol çekin. Çok fazla da tabii ki bol olmasın. Çok gevşek olarak çekin. Yoksa sonunda şöyle söyleyeyim. Tam şu kısmı böyle büzük büzük olur. Ve taktığında da hoş durmaz. O yüzden böyle gevşek gevşek zincirimizi yapacağız. Zincir şimdi ben ölçtüğümde dediğim gibi 120 zincirle başladım. Şimdi 120 zinciri birlikte yapalım. Ben de yapayım. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Çok gevşek olsun arkadaşlar ama dediğim gibi yani çok da abartı bol yapmayalım. Ama gevşek olsun, sıkmayalım zincirimizi. 120 zincir yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar 120 zincir çektim. Bu şekilde. Şimdi bunu uçuca birleştireceğiz. Şapkamızı dönerek öreceğiz. Herhangi bir dikiş yapmayacağız. Şimdi şöyle yapalım. Tam ön kısmını dikkatlice. Çünkü dönüyor zincir. Güzelce hizalayıp hemen ucundan birleştirelim. İlmek kaydırma tekniğiyle bağlayalım. Evet, bir tane de zincirimizi çektik. Şimdi ipimizi üstüne alıyoruz. Arkadaşlar bu kadar detaylı anlatıyorum. Hani bilmeyenler için. Pardon, ipi elimize almıyoruz. Çok özür dilerim. Direkt hemen yandaki zincire batış yapıyoruz. Zincirimizi çıkartıyoruz ve bir kerek çıkarıyoruz. Tekrar dediğim gibi bilmeyenler için böyle çok yavaş anlatıyorum. Yeni başlayanlar olabilir. Sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Zincirimizin tamamıyla üstünü sık iğneyle dolduralım. Herhangi bir sayı vermiyorum. Çünkü herkesin tabii ki kafasının ölçüsü farklı. Siz dediğim gibi ölçerek gideceksiniz. Herhangi bir sayı vermeme gerek yok. Evet arkadaşlar, zincirimizin üstünü tamamıyla bu şekilde dönerek
başladığımız yere kadar sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Yapalım. Şimdi dolduralım sık iğne ile. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar sık iğne ile geldim. Şimdi arkadaşlar krem rengine geçeceğiz. Krem rengini geçişini size göstereceğim. Ben buradan bir şunu geçireyim. Şimdi arkadaşlar son sık iğnemizi renk geçişi yapacağız şimdi. Bu önemli. Burayı mutlaka çok iyi dinleyelim. Son sık iğnemizi batıyoruz. Çıkarttık. Şimdi arkadaşlar burada kapatmıyoruz. Direkt krem rengimi bağlayacağım. Krem rengimi bağladım. Buradan hemen yan tarafa, yani şu başladığımız kısma geliyorum. Bir ilmek kaydırmayla, ilmek kaydırma tekniğiyle bağlıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Hemen dibine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Çok sıktırmayalım arkadaşlar örgümüzü. Şimdi tekrar ipimi aldım. Tekrar hemen yanındakine yine ikili trabzan. Yanındakine tekrar ikili trabzan. Bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da tamamlayalım. Böyle devam edeceğiz. Krem rengimizle de devam ederek sonuna kadar gelelim. Sonda tekrardan siyaha geçeceğiz. Bunun daha farklı geçişi olacak. Orayı da göstereceğim. İki trabzan yapalım krem rengiyle. Sıra sonuna kadar gelelim. Sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bu sırayı da sonuna kadar geldik. Son trabzanımızı birlikte yapacağız. Çünkü geçiş yapacağız. İp geçişi yapacağız. Yine renk geçişi yapacağız. Evet, ipimi doladım. Arkadaşlar şimdi trabzanımın bir tanesini yaptım. Bir ikincisine hemen siyah ipimi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde bağlantımızı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen dibine bir tane daha battım. Yanından devam ediyorum. İkili trabzanlarımla siyahımıza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bu sırayı da sonuna kadar gelelim. Bir tane daha geçiş işlemi göstereceğim. Sonrasında bitirene kadar artık kendiniz örebileceksiniz. Ben geliyorum, sıra sonuna devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, 3. sıramızı da geldim. Son trabzanımı şimdi sizinle birlikte yapacağım. Şimdi ipimi doladım. Hemen son trabzan üzerinden ikili trabzan yapıyorduk. Sadece birisini çıkartıyorum. Hemen akabinde diğer rengime geçiyorum. Sıradaki rengime geçtim ve karşıdaki iki trabzanın arasına ilmek kaydırma tekniğiyle bağladım ve 3 zincir çektim.
devamında arkadaşlar trabzanlarıma devam ediyorum. Gayet kolay, gayet basit bir örnek. Bunları bu yaptığımı en aza indirmek için yapıyorum. Hani dikiş yapmıyoruz. E, direkt ikisini direkt trabzanı örüp de ipi eklesem bu sefer renklerde kayma oluyor. Yani en aza bu şekilde indirdim. Gördüğünüz gibi ek yerimiz en fazla bu kadar belli oluyor. Yani o da çok hani dikkatli bakarsak belli oluyor. Yani dikiştense veya diğer altlı üstlü bu renklerin kaymasındansa ek yerini bu şekilde ayarladım. Bu da yani zaten ben gösterdiğim için fark ediliyor. Göstermesem gerçekten kimse fark etmez. Şimdi arkadaşlar bu şapkamda ben şimdi ilk geçtiğim sırayı saymıyorum. Sık iğne yaptığım sırayı saymıyorum. Şimdi kaç sıra yaptığımı size söyleyeyim. Yani benim ölçüm buydu. Tabii ki siz kime yapıyorsanız ona göre sıralarını ayarlarsınız. Ben size yaptığımı söyleyeyim. Siz dediğim gibi artık nasıl ölçüsü olursa ona göre ayarlayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 sıra yapmışım arkadaşlar ben bunu. Bir de şunu söylemek istiyorum. En son sıramızı renkli olan sırasıyla bitirelim. Siyahla bitmesin. Siyah hepsinde var oluyor. Yani ben bu şekilde yapıyorum. Eğer siz hani bilmiyorum farklı renk yapar mısınız? Yani şimdi mesela krem aralardaki renkli kısmım benim krem. Mesela bu siyah gri, bu siyah krem. Kremi en son sırayı da kremle bitireceğim. Bunda da mesela en son sırayı gri ile bitirdim arkadaşlar. Buna özen gösterirsek çok daha şık olur, daha güzel olur. Tabii ki dediğim gibi yine karar sizin. Bundan sonrasını bitirelim. En son dikiş kısmını size göstereceğim. Pompomlarımızı, iplerimizi, yan iplerimizi şunları yapacağız beraber. Sonrasında şapkamız bitmiş olacak arkadaşlar. Ben şimdi bunu öreyim, tamamlayayım. Tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tam 25 sıra ördüm. Gördüğünüz gibi. Şimdi ek yerlerinde trabzanımızın sadece yarısını yapıp diğer yarısını diğer rengiyle yapıyorduk. Bunu tam olarak son sıramız olduğu için arkadaşlar tam olarak bitiriyoruz ve ilmek kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada iplerimiz, siyah ipimiz de burada, beyaz ipimiz de. Bunları bir keselim, sağlamlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bunda dikiş payı dikiş için ip bırakmayacağız. Çünkü dikişimiz tam buradan başlayacak. Şu kısım arkaya gelecek. Bu yüzden ayrı olarak yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bunu hemen içeriden güzelce sağlamlayacağız. Bir diğer siyah ipimizi de keseceğiz şimdi. Bunları güzelce bir sağlamlayalım arkadaşlar. Hemen dikişine başlayalım. İçeriden pek kaba olmayacak şekilde, hani rahatsız etmeyecek şekilde sağlamladıktan sonra sıkıntı kalmayacak. Evet, siyah ipimizi de bir sağlamlayalım. Dıştan belli olmasın. İçerideki iplerimizden sağlamlamayı yapalım.
Dışa çıkmasın yani renklerimiz. Bunu da ikisini birbirine bağladık mı? Tamamdır arkadaşlar. Evet. Şimdi şapkamız bitti. Şimdi hemen dikişimizi de yapalım. Şunu da sağlamlamamışız. Bunu da bir sağlamlayalım. Başladığımız kısım. Buradan ipini küçük biraz bırakmışım ama olsun. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi krem rengiyle bitirdim. Krem rengiyle de dikişimizi yapacağız. Hemen ipimi geçirip iğneye dikişinin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Geçirip geliyorum. Evet arkadaşlar, ipimi geçirdim. Uç kısmımı düğümledim. Şimdi bu ek yaptığımız yerleri tam böyle arka kısmına denk getirelim. Şu şekilde tam ortaya denk gelsin. Evet, şimdi ilk etapta arkadaşlar içeriden alıyoruz. Düğmemiz içeride kalsın. Yapacağımız işlem şu. Yaptığımız trabzanların üst kısmındaki ön loblarından birbirine birleştiriyoruz karşılıklı. Yavaş gösteriyorum. Anlayabilin diye, hani anlatımdan belki güzel anlatamayabilirim. O yüzden bu şekilde yavaşça gösteriyorum. İki tarafı birleştirdik. Ön lobunu aldık. Bir diğerinin de arka taraftan alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar evet. Ön tarafta olanı bizden tarafına alacağız. Arka tarafta olanın da arkadan tarafını alacağız. Arkadaşlar. Bu şekilde içerideki loblar yine içeride kalacak. Gördüğünüz gibi basit. Dikişi de çok basit, kolay. Karşılıklı gelsin mutlaka. Hiçbir şekilde hiçbir trabzan atlanmasın arkadaşlar. Bu şekilde oluyor üstü. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde dikmeye devam edelim. Bunu bitirelim ve pomponlarımızı yapacağız. Evet. Gördüğünüz gibi. Düğümledim arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben bunu bir açayım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim dikişine. Şu kısma kadar tamamıyla dikelim ve bitirelim. Sonrasında pomponumuz için hazırlığımızı yapalım, pomponlarımızı yapalım. İplerimizi vuralım. Sonrasında zaten şapkamız bitecek inşallah. Ben dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, dikişimi bitirdim. Şöyle göstereyim üstten. Gördüğünüz gibi dikiş bu şekilde oldu. Pomponumun bir tanesini de yaptım. Şimdi size de nasıl yaptığımı, yani pomponu çok kişi biliyordur ama herkes farklı farklı yapabiliyor. Ben de yaptığımı size göstereyim. Bilmeyenler için. Şimdi arkadaşlar, pompon için ikisini bir arada yapacağız. Şimdi ikisini birleştiriyoruz.
Parmağımıza sıkıştırıyoruz. Ben biraz büyük pompon olmasını istedim. Tabii siz daha küçük isterseniz parmaklarınızda yapın, 4 parmak. Daha da küçük isterseniz 3 parmağı, 2 parmağı indirebilirsiniz. Ben böyle elimin üstünden yaptım. Şu şekilde büyük pompon istediğim için yaptım bunu arkadaşlar. Şu şekilde saracağız. Bunu ne kadar kalın sararsanız o kadar sık olur pomponunuz. Ne kadar seyrekte olursa yani ne kadar az sararsanız o kadar da seyrek olur. Mümkün olduğunca kalın sarmaya çalışırsanız daha güzel olacaktır. 2 ipi bir arada götürüyorum. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde saracağız. Ben bayağı bir kalın sardım. Ona rağmen gördüğünüz gibi yani yine de çok çok sık bir pompon değil. Gördüğünüz gibi. Ama böyle de çok güzel oldu. Yani ben böyle daha çok beğendim hatta. Yani o kadar kalın sarmama rağmen en fazla sıklığı bu kadar oldu. Bu şekilde devam ediyorum. Ne kadar sıklığı olduğunu da göstereceğim. Burayı kaçırmayın sakın. Çünkü onu bağlayacağız. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Bu da yeterli sanırım. Biraz daha sarayım. İnanın kaç kere sardığımı bilmiyorum. Tabii siz yaparken bunu hani ben göz kararı yapıyorum ama dilerseniz hani kaç kere sardığınızı sayabilirsiniz diğeriyle eşit olması açısından. Yeterli bu kadar. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde çıkartacağım. Görüyorsunuz şu başladığım ipimi hiçbir şekilde bırakmıyorum. İyice burayı sıkalım, ortasını. Bu şekilde. Çok sıkalım arkadaşlar. Bayağı bir ortasını çevirelim. Evet. Sanırım yeterli. Şimdi uzunca keseceğim. Bu ikisini bağlayacağım. Sıkı sıkı güzelce bir bağlayalım. Evet. Bereyi görenler çok beğendi arkadaşlar. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdi biraz alacağım bunu. Şimdi arkadaşlar şu aralardan girip ayırıyoruz pomponumuzu. Bu şekilde bütün iplerini kesiyoruz. Hiç aralarda kalmasın. Parmaklarınızı böyle taktırdığınız zaman bile geçiyor.
Çok zevklidir yani pompon yapmak. Ben çok seviyorum pompon yapmayı. Hem güzel duruyor hem de çok zevklidir. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ben arkadaşlar tamamıyla şunları keseyim. Sonra nasıl düzenleyeceğimi göstereceğim. Evet arkadaşlar. Hepsinin aralarını kestim. Artık aralardan yeni çıkarsa onları da denk gelirse keseceğim. Şimdi bunu ölçüsünü böyle bir yapmak için iplerin boylarını şu şekilde avucumuza alıyoruz. Fazlalıklarını bu şekilde toparlıyoruz arkadaşlar. Her yerinden onu deneyerek bunları bu şekilde düzleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Böyle arada bir silkeleyin. Bütün ipler çıksın ortaya. Şu şekilde. Yani ne tarafından bastırırsanız illa bu şekilde ipleri çıkışıyor. Bu şekilde fazlalıklarını alacağız. Bunu mümkün olduğunca büyük makas kullanın. Küçük makaslarla kesmiyor. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun her yerini bu şekilde dediğim gibi düzeltin. En sondan bu şekilde bir tutun. Yine böyle bir göz hizanıza göre bakarsınız. Yani şu şekilde fazlalıklarını alabilirsiniz. Ben şimdi buradan göremiyorum arkadaşlar. Yani çünkü kendim yamuk keseceğim bu gidişle. Gösterdiğim gibi yapın. Ben de bunu iyice düzelteyim. Diğeriyle eşitleyeyim. Bir diğerine göre eşitleyeceğim. Diğer pomponuma göre. Sonrasında da yan iplerini yapacağız. Onları da bir göstereyim. Zaten beremiz bitmiş olacak arkadaşlar. Ben bunu düzelteyim. Tekrar yan iplerini nasıl yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yapacağımız ipleri şöyle yakından göstereyim dedim size. Şimdi yine bunu sadece bu şekilde gösterebileceğim. Çünkü uzunca yapacağım onu. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. İkisini bir araya yine getiriyoruz iplerimizin. Bunu ikiye katlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde vuruyoruz. Yani bunu uzun yaparsanız karşınızda hani bir kişiyle birlikte yaparsınız. Ben şimdi hemen burada size gösteriyorum. Bu şekilde vuruyoruz. Ve işte ipimiz böyle. Sonrasında arkadaşlar yaptığımızda şu şekilde göstereyim. En son şu kısımlarına dikiyoruz. Kendi ipiyle dikersiniz. Şunların ipleriyle şunları ekliyorsunuz. Ve sonrasında da aynı şekilde şapkamızın şu iç kısmından tutturuyoruz. Ben diğer şapkamda göstereyim size. Bu şekilde arkadaşlar. İçeriden diktim. Biraz açılma yapmış herhalde. Yok değil. Bunları bu şekilde diktim. İçeriden yine kendi ipleriyle diktim. Dediğim gibi yani bu şekilde yapılacak. İplerinin uzunluğunu dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Benim kızım biraz uzun istedi iplerini. Biraz daha uzun yaptım. Tabii bunu biraz daha kısa da yapabilirsiniz. Artık kendi isteğinize bağlı. Şimdi bu kadar. Bu videomuz bu kadar.
Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara da kolaylıklar dilerim. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Diğer bir videomda yeni bir tarif, yeni bir video. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.